Vermiş olduğum ölçüden 40 adet ıspanaklı poğaça çıktı. Kolay tariftir. Şekil vermekle uğraşmayınız. Bu şekilde pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Merhaba arkadaşlar, Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlıklı poğaça yapıyorum. Bunun için malzemelerim, öncelikle ıspanağımın yapraklarını aldım, yeşil. Güzelce yıkadım ve kuruttum arkadaşlar. Kurutma makinesine kuruttuktan sonra şöyle bir havluların üzerine koydum ki buradaki püf noktası ıspanaklarımızın tamamen kuru olması. Arkadaşlar bakar mısınız? Şöyle avucumla şöyle yaptığımda bir demet ıspanağın sadece yapraklarını aldım. Yaklaşık bunun ağırlığı arkadaşlar 200 gramdır. Ama siz ölçmek istemiyorsanız işte ölçü budur. Şöyle bileğinizi sıktığınız zaman avucunuzda kalan 200 gramdır. Üzerine ben zeytinyağı kullanıyorum arkadaşlar. Siz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Bir bardak yağ ile öncelikle ıspanaklarımı çekiyorum. Sadece yapraklarını kullanıyoruz. Dallarını kullanmıyoruz bu şekilde. Daha sonra robotumda güzelce çekiyorum. Ispanak yaprağı ve zeytinyağı ile bakınız bu şekilde çok güzel bir doku elde ettik. Bunu şimdi tülbentten süzerseniz bu yeşil yağ olmuş oluyor. Tüm salatalarda, soslarda kullanabilirsiniz. Şimdi biz poğaça olduğu için içerisine sıvılarımızı ilave etmeye başlıyoruz. Bir adet yumurtam var. Tekrar çekeceğim. 200 gram krema ilave ediyorum. Yoğurt ve süt koymuyorum bu tarifte. Çünkü ıspanak olduğu için hamurlaşma yapar poğaçanız. O yüzden krema koyuyorum. Arkadaşlar yeşil poğaça için ıspanaklı sıvımız bu şekilde hazır. Bunu bir kenara alıyorum. Şimdi kuruları birleştirme zamanı. Şimdi 4 su bardağı unumu eledim. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker, 10 gram kabartma tozumu ilave ettim. Önce kuruları şöyle unumu da eledim. Bir güzel karıştırıyorum. Kabartma tozu, şeker, tuz hepsi bir güzel karıştıktan sonra sıvılarını vereceğim. Bu şekilde. Bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliğe? Yiyenlere sağlık, şifa olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer arkadaşlar lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Önce spatula ile bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Güzelce. Daha sonra masaya alıp bir güzel yoğuracağım. Yağla ıspanağı bu şekilde yaparsanız arkadaşlar poğaçanızın rengi bozulmaz. Önce yağla ıspanak çekilecek. Şöyle kabaca yaptım. Şimdi masama alıyorum. Güzelce yoğuracağım. Şimdi arkadaşlar bir yemek kaşığı şeker koydum. Niçin koydum diyebilirsiniz. Ispanağın şöyle buruk tadı oluyor ya arkadaşlar. O buruk tadını alması için. Şeker o amaçla konuyor. Kesinlikle şekerli olmaz. Sadece lezzet artırıcı. Şimdi bir 3 dakika ben bu şekilde yoğuracağım. Bakınız. Şimdi arkadaşlar bakınız bu biraz çok yumuşak oldu. 4 bardak un ile. Şimdi ben un ilavesi yapıyorum. Yarım su bardağı daha un ilavesi yapıyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un olmuş oluyor. Kalan unu da yediriyorum. Eğer çok da yumuşak yaparsanız poğaçanız yağ kusar. Bu defa midenizde yanma yapar. O yüzden bu ayarı lütfen ıspanağınızın miktarına göre siz ayarlayacaksınız. Ben size son kıvamı göstereceğim. Arkadaşlar bir 3 dakika şu şekilde aldım verdim.
güzelce ıspanağı, yağı, yumurtayı, kremayı yedirdim. Bakınız, lokum gibi bir hamurumuz meydana geldi. Şöyle parmağınızı bastırınca iz kaldıysa bu iş tamamdır. Bakın. Şöyle bir tane de örnek yapalım. Bakınız, hamur rahatlıkla açılabiliyor. Fakat şimdi ben cam kaba koyuyorum. Bir 15 dakika buzdolabında dinlendiriyorum. Şimdi arkadaşlar şu güzelim hamurumu şöyle cam kaba koyuyorum. Üzerine örtüyorum. Buzdolabında 15 dakika dinlendiriyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Şöyle yağsız beyaz peynirim var arkadaşlar. İçerisine 3 yemek kaşığı labne peyniri koyacağım. 1 2 şöyle 3 kaşık göz kararı. Siz de dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Bu çünkü labne peyniri yağsız peyniri biraz krema haline getiriyor ve yapışmasını sağlıyor. Bakınız çok güzel bir kıvam oldu şimdi. Beyaz peynirle labneyi karıştırdım. Malzemem bu şekilde hazır. Şimdi hamurum dinlendi. Hamurumu alıyorum. Bu şekilde. Şöyle tekrar hafif bir yoğuruyorum. Hamurumu 5'e böleceğim. Büyük isterseniz arkadaşlar şeklini 4'e de bölebilirsiniz. Şöyle bakayım göz kararı. Evet. Tam 5 bu şekilde iyi olacak. Şu biraz küçük oldu. Şuradan alıyorum. Şurayı veriyorum. Daha sonra da parçaları bölerek eşitleyebilirsiniz. Şöyle bezeler yapıyorum. Şimdi şekil vermek yok arkadaşlar. Bu kolay, sağlıklı poğaça yapıyoruz. Bu şekilde bezeler hazırlıyorum. 5 tane. 5 bezemi bu şekilde hazırladım. Şimdi bir tanesini alıyorum. Şu kısmını, düzgün kısmını yere koyuyorum bu şekilde. Burası içi olacak. Burası dışı olacak poğaçamızın. Kolay poğaça arkadaşlar. Şekil vermeden kolaylıkla yapabileceğiniz. Katı yağ kullanmadım bu tarifimde. Süt ve yoğurt da kullanmadım. Sadece krema. Çünkü sütle yoğurt çiğ ıspanak olduğu için poğaçada arkadaşlar hamurlaşma yapıyor. Size önerim bu yönde. Bir daire açıyoruz. Göstereyim şeyini, kalınlık bu olacak arkadaşlar. Yarım santimin yarısı. Çok da kalın yapmayın. Çünkü saracağız. Şimdi hazır. 8 parça olacak. Önce 4'e, daha sonra tekrar kesiyoruz. Hazırlamış olduğum içten birer tatlı kaşığı koyacağım arkadaşlar şöyle. Fazla koymayın, taşma yapıyor. Kalın kenarlarını peynirlerimize bırakıyoruz. Şimdi kalın kenarlarından alıyoruz. Peynirimiz görünmeyecek şekilde parmak uçlarımızla sarıyoruz. Bakınız, şekil vermekle hiç uğraşmayınız. Bu kadar güzel ve şık bir tarif olacak. Çay sofralarınızda, davet sofralarınızda bu görüntü muhteşem olacak. Bu şekilde tüm hamurlarımı sarıyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Şekil vermekle hiç uğraşmayın.
Buyurun. Hem şık. Bakınız. Vermiş olduğum ölçüden 40 adet ıspanaklı poğaça çıktı. Kolay tariftir. Şekil vermekle uğraşmayınız. Bu şekilde pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Fırınımı 170 dereceye ayarladım. Alt üst. Orta rafın bir alt katına koyacağım. Üzeri kızarmadan pişmesi için. Yeşili bozulmaması için. Şimdi pişmek için fırına gidiyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Sebze ve protein bir arada. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Zeytinyağlı, içerisinde gıda boyası olmayan ıspanaklı, peynirli, sağlıklı poğaçam fırından çıktı. Sağlıklı tarifimi sizlere öneriyorum. Bakar mısınız arkadaşlarım? Ne kadar güzel pişti ama üzerindeki renk kaybı olmadı. Sebebi de orta katın bir altında pişirdiğim için pişiyor. Fakat renk kaybı olmuyor. Çünkü 170 derecede 35 dakika pişirdim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Selvi'nin mutfağını izlemeye devam edin. Şimdi tadım aşaması. Çay saatiniz için servis tabağıma aldım arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şimdi şöyle bir tane alıyorum sizin için. Bakınız. Çok güzel pişti. Tam 35 dakikada pişti arkadaşlar. İç dokusunu size gösteriyorum. Kısık ateşte piştiği için içi o kadar güzel pişti ki bakın. Size bir tane daha göstermek istiyorum. Bakınız. Aynı bir börek. Kat 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 açtığımız için bu güzel tarifimi lütfen deneyin. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum.